Mutlu bayramlar, Başaklar, yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar. Kurban Bayramımız efendim mübarek olsun. Herkese ağız tadıyla, sevdikleriyle güzel bir bayram diliyorum. Hepinizi kucaklıyorum efendim. Evet, bayram haftasında neler bekliyor bizleri? 17-23 Haziran haftası burç yorumlarındasınız. Ve efendim bu hafta Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. O yüzden Başak Burçlarına güzel bir haberle başlamak istiyorum. Bu haftanın ikinci yarısından sonra Oğlak Burcu'nda çünkü cumartesi günü bir dolunay yaşayacağız. Toprak elementinde olacağı için bir dolunay. Güzel haberler getirecek Başak Burçlarına. Onun müjdesini vererek başlayalım bu hafta efendim. Ve buradaki dolunay yani Oğlak Dolunay'ı Temmuz ayında ikincisi tekrar edecek. Yine Oğlak Burcu'nda 22 Temmuz'da bir dolunay var. Dolayısıyla müjdeli haberler, sürüncemede olan, diyelim gebelikle ilgili bir tedavi oluyorsun. Bebek haberleri olabilir. Finansal yatırımlar, toprak veya böyle taşınmaz başka işte mal, mülk olabilir. Yani emlak da olabilir. Bununla ilgili konular, parasal konular yani ve aşk, ilişkiler yaşamınızda önemli yer tutacak sevgili Başak Burçları. Ve efendim bu haftanın ilk günü hemen İkizler Burcu'nda seyreden gökyüzü yavaş yavaş artık Yengeç Burcu'na geçer. Merkür, Venüs de Yengeç Burcu'na geçecek. Sizin yaşamınızın çatısını oluşturan alanda ciddi bir yeni ay oldu. Yeni gelişmeler, yeni girişimler, başlangıçlar falan hayatınızda ya da böyle niyetler yapmış olabilirsiniz. İşte bu hafta bunların daha netlik kazanacağı bir zaman dilimi başlıyor. Ve haftaya Merkür Neptün karesiyle başlıyoruz. Ve bu hafta ortasında Güneş'in de Neptün'le bir karesi var. Ve siz değişken grup bir burç olduğunuz için tabii bunlara lütfen dikkat edin. Pazartesi günü düşünceler dağılabilir, kararsız olabiliriz, dikkatsiz olabiliriz mesela. Dikkatsiz olduğumuzda yaşamımızda işte bir şey unuturuz, atlarız, dalgın oluruz. Herhangi bir fikirde net olamayabiliriz. Bunları bilin. Özellikle ilişkiler, köşe evlerde çünkü sizin için etkili, çok etkili olacak. İşle ilgili konular, belki aileyle ya da kendinle ilgili görüşme, kararlar açısından mesela bence ciddi bir şekilde önemli kararlar almayın ki Perşembe günü de Perşembeye kadar sürecek zaten. Çarşamba bitiyor etkisi ama Perşembe de olur. Güneş Neptün karesi de var. Bu da aslında Başak Burcu'nun son derecelerini etkiler daha fazla. Eğer Başak Burcu'nun son derecelerinde doğmuş bir ya da yükseleni böyle son derecelerde olan bir Başaksanız lütfen dikkatli olun her konuda. Sağlığa da dikkat ediyoruz. Besinlerle ilgili konulara dikkat ediyoruz. Hepimiz yağışlara dikkat ediyoruz. Tedbirli oluyoruz. Araç kullanırken de yine seyahatlerde bilhassa çünkü bu bayram çok trafik olacak. Çok insanlar bir yerlere gidip gelecekler. O yüzden de ekstra trafiğin yoğun olacağı bir bayram olacağı için sizler de bayramın ilk 3 günü seyahatlere gidebilme olasılığınızın güçlü olduğu bir haftaya başlıyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba mesela seyahat gözüküyor size. Sevgili Başaklar bir yerlere gidebilirsiniz. Bayram ziyareti olabilir, tatil olabilir. Ondan sonra araç bakımları olabilir. Araçlarınızın bakımını mutlaka yaptırın. Lastiklerinizi, suyunu, yağını ne olur baktırın. Öyle tedbirli çıkın yola diyelim. Evet, yakınlarınızla görüşüyorsunuz bayramda. Telefon trafiği, böyle akrabalarınız, kuzenleriniz, kardeşleriniz, onların hayatları gerçekten bu ilk 3 gün onlarla da aranızda aslında bazı görüşme, konuşmalar, o yanlış anlama, anlaşılmalar o alandan da çıkabilir. Mesela o yüzden tedbirli olmak lazım. Ağzımızdan çıkanlara da dikkat etmemiz gerekebilir. Haftanın ortası, Perşembe, Cuma günü. Ev, yaşadığınız yer, misafirler, ondan sonra belki bazılarımız işe başlayacak Perşembe günü, Cuma günü. Ama ailevi konular, yaşadığınız yeri, işte evinizde yenilik, bir değişim, bir düzenleme, işte dediğim gibi bazı misafir ağırlama durumları olabilir. Yani Perşembe, Cuma sizin için aslında evde böyle keyifli gözüküyor. Ama ev içinde de biraz rehavete de böyle kapılabiliriz. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü o Merkür, Neptün, Güneş, Neptün karesi hani Perşembe günü hala böyle devrede olacağı için
evle ilgili konularda mesela işte sakarlıklara dikkat etmekte mesela fayda var. Onu söyleyebilirim. Şimdi cumartesi güne geldiğimizde dolunay günü. Elbette ki dolunayın bazı sert etkileri oluyor hepimiz için. Genelde dolunaylar böyle ciddi bir enerji yayar. Mesela baş ağrısı gibi etkileri çok fazla olabiliyor. Bazılarını daha da çok etkiliyor. Ama bu toprak elementinde olacağı için sizin bazı bir takım işlerinizi aydınlatacak. Biraz önce dediğim gibi mesela uzunca yaşadığım bir süreç, bir ilişki vardır mesela işte ne uzar ne kısalır, ondan sonra ne güldürür ne sevindirir gibi. Burada bir gelişme olabilir bazıları için. Bazılarının bazı Başak burçlarının mesela hemen şöyle bakıyoruz efendim ne getirebilir ne getirebilir. Bu arada sosyallikle ilgili gelişmeler getirebilir. Mesela ne olabilir? Yeni bazı tanıştığınız insanlarla alakalı, ilgili, onların hakkında yürüttüğünüz fikirlerle ilgili bazı tersine çıkacak bazı durumlar olma olasılığı olabilir. Şimdi gerçekten çok hızlı bir ay geçirdi Başak Burçları da. Özellikle iş yerinde belki de işle ilgili konularda işte aile de olabilir. Çünkü orada bir yeni ay doğmuştu İkizler Burcu'nda. Yani aslında hayatınızın tepe noktasından bir Jüpiter geçerken birçok fırsatla da karşılaşmış olabilirsiniz. Hani bu fırsatlar maddi anlamda bazı yatırımlar yaptırabilir veya bazı yatırımları böyle paraya çevirme durumları da olma olasılığı var. Aslında keyifli. Gerçekten keyifli bir süreç başlıyor açıkçası. Çünkü Güneş de artık Perşembe günden sonra Yengeç Burcu'na geçer ve sosyal ilişkileriniz, toplum içindeki görünürlüğünüz oldukça çok dikkat çekecek düzeyde olacak. Dikkat çekmeye başlıyorsunuz artık. Girişimci olacak. Nereye davet edilirseniz gidin. Organizasyonlara katılın. Sosyal platformlarda birçok yerde görev alabilirsiniz. Sorumluluk projeleri de olabilir bunlar. İşle ilgili de olabilir ama bu fırsatı değerlendirin diyoruz efendim ve hafta sonuna geldiğimizde evet dolunayın etkileri devrede olacak cumartesi ve pazar ve hafta bittiğinde 24 Haziran pazartesi günü işe gittiğinizde çalışanlar ya da çalışmıyorsanız da böyle bir küçük bir sağlık kontrolü gibi durumlar hani olma olasılığı var. O yüzden tekrar söylüyorum sağlığa dikkat ve mutlu bayramlar. Hoşça kalın.